çizgi roman Jen, namı diğer She-Hulk ve Augustus Poli ile böcek sinyali oluşturmaya çalışırken ve zamanında Örümcek Adam ona yardım ettiği için borcunu ödemek isterken başlar. Sinyali kullanarak Örümcek Adam'ı çağıran Pug, oraya vardığında bazı şakalar yaptıktan sonra onlara kendisini çağırmalarının nedenini sordu. Onlar da Örümcek Adam'ın Daily Bugle'ın yayıncısı olan J. Jonah Jameson'dan intikam almasına yardım etme arzusunu paylaştı. Çünkü reytingini artırmak için J. Jonah Jameson Örümcek Adam hakkında karalayıcı makaleler ve haberler yaptı. Örümcek Adam ise bunu kabul etti. Öte yandan şekil değiştiren postacı J. Jonah Jameson'a dava bildirimi hakkında mektup vermek için Daily Bugle ofisine ziyaret etti. Örümcek Adam'ın aslında Peter Parker olduğunu kız arkadaşı Mary Jane dışında kimse bilmiyordu. Örümcek Adam, "Artık herkes benim iyi biri olduğumu bilmeli ve büyük bir ödeme çekeninde zararı olmaz," dedi. Mary Jane ise "Gelecek parayı Örümcek Adam olarak kullan, Peter Parker olarak değil," dedi. Mary Jane dalga geçerek "Örümcek Adam mağarası alırsın ya da örümcek arabası," diyerek odadan çıktı. Pug, Jen'in kendisinden daha iyi bir avukat olduğunu düşündüğü için davayı yönetmesini istedi ve Jen ilk başta bu davanın Pug için çok önemli olduğunu ve bu yüzden kendisinin yönetmesi gerektiğini söyleyerek reddetti. Ancak daha sonra Pug ısrar etmeye devam edince Jen bunu kabul etti. Duruşma günü Bay J. Jonah Jameson'ın oğlu babasına karşı tanıklık etmeyi kabul eden Bay John Jameson gelip onları selamlarken Pug ve Ginger davayı tartışıyor ve kazanmayı umuyorlardı ve duruşma başladı. Bay Pug, hakime Örümcek Adam'ın sayısız hayat kurtardığını, dolayısıyla onun kötü bir adam değil, bir kahraman olduğunu açıkladı. Jameson'ın gazetesini suçladığı gibi değil. Daily Bugle'a karşı tanıklık etmesi için tanığı Bay John Jameson'ı çağırdı. Bay John, hakime Örümcek Adam'ın bir keresinde hayatını kurtardığını ve zamanında gelmeseydi öleceğini söyledi. Ancak o sırada babası ise Örümcek Adam'ın Daily Bugle'ın ön sayfasında bu olayı planlamakla uğraştığı için onu suçlamaya başladı. Polis memuru da Jonah'ın aleyhine tanıklık etti. Jonah mahkemeye Örümcek Adam'ın aslında kum adam, Elektro ya da Maestro olduğuna dair elinde kanıt olduğunu söyleyerek kendisine Örümcek Adam'ı tutuklatmaya ikna etmeye çalıştığını anlattı. Ancak her seferinde yanıldığı kanıtlanmıştı. Jonah hemen kendi adına konuştu ve kendisine bu fotoğrafları çekenin Peter Parker olduğunu söyledi. Yargıç ona sessiz olmasını emretti. Ardından Pug başka bir tanık olan Bayan Brent'e Doktor Doom'un depoda neden olduğu yangın hakkında sorular sordu. Ancak Jonah bunun için Örümcek Adam'ı suçladı ve mahkemeye Jonah'ın kendisine daha fazla para kazandıracağı için Örümcek Adam'ı sıkıştırmasını söylediğini anlattı. Ardından Daily Bugle'dan bir başka tanık eskiden reklam bütçelerinin yarısını Örümcek Adam efsanesi ya da tehdidini gösteren billboardlara harcadıklarını ve bunun Daily Bugle tirajını %300 arttırdığını ifade etti. Sonra Örümcek Adam kendi tarzıyla mahkemeye geldi. Jonah'ın avukatı maskesi konusunda onu gerçekten Örümcek Adam olup olmadığını bilmediklerini söyleyerek itiraz etti. Ancak Örümcek Adam başka kimin ağda sallanarak gelebileceğini söyleyerek onu susturdu. Pug, yargıca Avengers'ın üyelerini tanımlamak için kullandığı bir tarayıcıyı gösterdi ve Örümcek Adam'ın kimliğini bununla teyit etti. Örümcek Adam mahkemeye Jonah'ın hakkındaki suçlamaların çoğunun yanlış olduğunu, Daily Bugle'da bahsettiği bazı şeylerin onu kötü adam olarak nitelendirdiğini ve yanlış yorumladığını söyledi. Sonra Örümcek Adam bir tek kendisinin anladığı bir şakayı patlattı. Jonah'ın ondan nefret etmesinin nedenlerinden biri de belki de siyah olmasıydı. Jonah'ın avukatı Örümcek Adam'ı müvekkilini birçok kez ağ atarak taciz etmekle suçladı. Hatta bir keresinde sandalyesini binaya asılı bir şekilde bırakıp kaçtı dedi. Ancak Örümcek Adam tüm bunları kendisine karşı söylediği yalanlardan dolayı ondan intikam almak için yaptığını açıkladı. Avukat daha sonra onu Kaptan George ve kızı Gwen'in ölümüne karışmakla ve Venom ile Carnage olarak bilinen seri katilin ortaya çıkmasına neden olan uzaylı simbiyotunu dünyaya getirmekle suçladı. Örümcek Adam oturmak için geri döndüğünde Pug ve Jane onu gerçekten iyi iş çıkardığı için takdir etti. Ancak Örümcek Adam onlara endişelenmediğini söyledi. Sadece örümcek eseri bazı düşmanları onlar için geldiğini hissetti. Sonra posta odasından gelen süper hızlı bir haberci Scorpion'un örümcek avcısı robotlarla birlikte Örümcek Adam'ı öldürmek üzere yola çıktığını haber verdi. Örümcek Adam ve Jen mahkeme salonuna ulaşmaması için Scorpion ile mücadele etmek üzere hızla oradan ayrıldı. Örümcek Adam ve She-Hulk Scorpion'u yenmek için bir takım olarak dövüşmeye başladı. Scorpion'a
ne istediğini sordular. O da sırf onun yüzünden akrep kostümünü hapsedildiği için Örümcek Adam'dan intikam almak istediğini söyledi. Scorpion'a onu o kıyafete sokanın Jonah Jameson olduğunu, çünkü bunun Örümcek Adam'a saldırmak için yaptığı planlardan biri olduğunu söyledi. Birden Örümcek Adam oraya geldi ve Scorpion'u yere serdi. Öte yandan Pug mahkemede Jonah'ın süper kötüler topluluğuyla bağları olduğunu kanıtlar niteliğinde bazı örnekler verdi ve Jonah'ı suçlular için zemin hazırlayan kişi olduğunu, buradaki asıl tehdidin o olduğunu söyledi. Örümcek Adam'ın ise onun pisliğini temizleyen kişi olduğunu söyledi ve İlk günkü duruşma sona erdi. Peter Parker bir kafede oturmuş boşuna yakın Daily Bugle'a karşı yayınladığı makaleyi okumaktadır. Şekil değiştiren Mary Jane kılığında oraya geldiğinde Örümcek Adam ona makaleyi anlatmaya başladı. Birdenbire şekil değiştiren orijinal şekline geri döndü ve Peter Parker'a kendisine yasal tebligat yapıldığını bildirdi. Bir sonraki duruşma günü geldiğinde Pug, Peter Parker'ı sorguladı. Pug, Peter Parker'ın Örümcek Adam'ın savaşlarında sahte fotoğraflar yarattığını, iftiraya katkıda bulunduğunu ve şimdi Jonah Jameson ile birlikte sorumlu tutulacağını söyledi. Aslında Örümcek Adam olan Peter Parker, Jonah ile birlikte kendisinin de bedel ödemek zorunda kalacağını anladı. Jonah'a giderek müvekkillerinin hem Jonah Jameson'ın hem de Peter Parker'ın Daily Bugle ofisinin önünde tüm gün boyunca tavuk kostümü içinde halktan özür dilemeleri şartıyla uzlaşmak istediğini söyledi. Jameson'ın avukatı ona milyonlarca dolar ödemekten kaçınmak için teklifi kabul etmesini önerdi. O da bu uzlaşma teklifini kabul etti. Ertesi gün hem Jameson hem de Peter Parker, Pug ve Ginger onları izleyip gülerken tavuk kostümü içerisinde halktan özür dilemeye başlarken görüyoruz. Bu tarz çizgi roman anlatımları hoşuna gidiyorsa videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutma. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.